Burada konuştuğumuz hiçbir şey kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Eğer yatırım yapmak istiyorsanız lütfen kendi araştırmanızı kendiniz yapın ve özgür iradenizle karar verin. On farklı kullanım alanıyla ele aldığımız NFT'lerin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Sırada oyun NFT'leri var. Oyun NFT'leri belki de inceleyeceğimiz 10 tip NFT içerisinde gelecekte en büyük piyasa hacmine sahip olacaktır. Oyun içi NFT'ler son zamanlarda kriptodaki en sıcak emtialardan biri olmuş ve bunun sebebi öncelikle blok zincir tabanlı ve kripto olmayan yerel oyunlarda NFT teknolojisi için sağlanan bir ekonomik kullanım durumu gibi görünmesidir. Küresel oyun endüstrisinin değeri şu anda 300 milyar doları aşıyor ve dünya çapındaki aktif oyuncu sayısı şu anda 2,7 milyar. Ancak oyun içi NFT'lerin büyüleyici yanı, blok zincir alanında NFT teknolojisinin en eski ifadelerinden bazılarını somutlaştırmalarıdır. Aslında oyun NFT'lerinin ilk örneği zincirde NFT olarak depolanan bir dizi oyun içi koleksiyon olan CryptoKitties ile 2017'ye kadar uzanıyor. O zamandan beri GameFi'nin ortaya çıkması, Axie Infinity'nin öncülük ettiği ekosistemleri kazanma oyunuyla oyun NFT'leri ekonomik kullanım durumlarını büyük ölçüde geliştirdi. Ve şu anda oyun içi ve dünya içi NFT varlıklar etrafında bir finansal çerçeveyi ateşliyor. Oyuncular onlarca yıldır sanal ürünler satın alıyor. Ancak bu ögelerin faydası oyunun kendi merkezi mimarileri ve oyunun haritasıyla sınırlandırılmış. Ve oyuncuların sanal oyun içi varlıklarını kripto veya gerçek dünyada yer alan ekonomik değerleriyle değiştirebilmeleri üzerine inşa edildi. Örneğin bir oyun oynadığınızı düşünelim. Siz bu oyunda verilen bir görevi yaptınız ve oyun sizi bir eşyayla ödüllendirmek istedi. Ve size son derece nadir bir kürek verdi. Tokenize edilmiş bu küreğin sahibi yalnızca siz olacaksınız. Dilerseniz oyun içerisinde kullanıp kazma işleminden faydalanacaksınız. İsterseniz de NFT pazarında satarak gelir elde edebileceksiniz. Bu oyun dünyası açısından çok büyük bir devrim. Birçok oyuncu oyunlara binlerce saat harcayıp karşılığında kamburluk, sırt ağrıları, göz bozukluğu gibi sağlık problemleri yaşarken NFT'ler sayesinde bu son bulabilir. Ya da en azından bu sorunların yanına pozitif bir şey olarak para kazanmak eklenebilir. Bir sonraki NFT kullanım örneği alan adlarıdır. 1990'ların sonu ve 2000'lerin başındaki .com balonundan bu yana alan adları zaman zaman paha biçilemez varlıkların alım satımına odaklanan çok sayıda dijital pazara sahip kendi varlık sınıflarını kurdular. Bazı alan adları hala milyonlarca dolara satılıyor ve içsel değerleri alan sahiplerinin esasen internetin bir parçasına sahip olabilmeleri, etrafında bir iş kurabilmeleri, büyütebilecekleri ve daha sonra kar için satabilecekleri gerçeğinden kaynaklanıyor. Yapılarında pişirilen birincil özellikler sebebiyle alan adları ve NFT'ler mükemmel bir eşleşme haline geliyor. NFT'ler sahibine daha birçok ekonomik fırsata erişim sağlayan ek sahiplik kanıtı nitelikleriyle alan adlarında daha da zenginleştirebilir. Bunlar arasında güvenlik önlemlerini artırmak, alan adı aktarımını basitleştirmek ve NFT ekosistemindeki sonsuz daha likit ikinci pazarlara erişmek için etki alanını doğrudan blok zincirinde depolama yeteneği yer alıyor. Şu anda birçok şirket blok zincir tabanlı alan adlarını yatırım şirketlerinin ve teknoloji yatırımcılarının 2000'lerin başında potansiyel ve altın madeni olan alan adlarını gördüğü şekilde görüntülemeye başlıyor. Bu spekülatif yaklaşım ayrıca sahiplerin sanal dünyada giyilebilir mağazalar veya NFT pazarları gibi kendi işletmelerini oluşturmak için etki alanlarını NFT olarak kullanabilecekleri devam eden Metaverse gelişmeleriyle daha da gün yüzüne çıktı. Merkezi bir sistem üzerinde bulunan alan adlarını NFT'ler sayesinde blok zincir üzerinde depolayabiliriz. NFT'ler için bir sonraki kullanım örneği Metaverse arazisi. Hatta Metaverse'ler bugünlerde NFT'lerden bile daha fazla konuşulur hale geldi. Birçok insan değerleneceğini düşünerek boğaz manzaralı arsalar satın almaya başladı ve kısa süre içerisinde bitirmeyi de başardılar. Umarız ki bu arsalara imar izni verilir ve yaşam bu Metaverse'lere gelebilir. Diğer türlü sadece arsa sahiplerinden oluşan Metaverse'lerin verse olma durumu sıkıntı içerisine düşebilir. NFT'lerde dolaşan bir başka önemli heyecan noktası gerçek dünya ve Web3 tabanlı Metaverse odaklı ekonomiler arasında etkili bir köprü sentezlemek için NFT teknolojisini kullanma fikrinden kaynaklanmaktadır. Metaverse konsepti geniş bir kavram. Ancak burada özellikle ilgi çekici olan şey geliştiricilerin sanal arazi ekosistemlerini oluşturmak için NFT'leri benimsemeleri ve yatırımcılar için yeni ve yenilikçi bir pazar açmalarıdır. Örneğin Sandbox, Decentraland, Axie Infinity ve diğerleri içinde birden fazla milyona satılan arazileri gördük. Bu bize sanatsal ve koleksiyon NFT'leri dışında arazilerin gelecekte NFT'ler için potansiyel olarak en geniş sınırlardan birine dönüşebileceğini düşündürüyor. Bunu bir de şu anda Metaverse'ün etrafında dolaşan hiç bitmeyen yutturmacayla birleştirin ve birçok yatırım fırsatıyla karşı karşıyasınız. Nasıl? Beğendin mi he? Şimdi bu köprü senin mi? Evet benim.
Dahası sanal arazileri NFT'ler olarak temsil edildiği için bu para kazanma, kiralamalar, konserlere ev sahipliği yapan kiralamalar ve etkinlikler veya aklınıza gelen hemen her şey gibi verim taşıyan faaliyetlerle arazilerin değerini artırmak için sonsuz sayıda olasılık sunar. Ancak değerleneceğini düşündüğünüz bir Metaverse arazisi bir gün sizin için özel tek kişilik bir oyun parkına dönüşebilir. Böyle bir riski göz önüne alarak arsa alımlarını gerçekleştirmeniz gerekir. Listemizin 8.'si emlak. Emlak piyasasının gerçek zamanlı olarak erişilebilir ve takas edilebilir olduğu bir gelecek hayal edin. Ayrıca bu gelecekte mülk sahipliğinde evrak işlerinin yok oluşuna ve ödeme yapıldıktan sonra anında aktarıldığı ve sürecin tamamen çevrim içi gerçekleştiğini düşünün. Gerçek olamayacak kadar iyi görünüyor. Gayrimenkul NFT'leriyle bu gerçek olabilir. Mülk satın almış olanlar sürecin görünüşte hiç bitmeyeceğini biliyorlardır. Bir ton evrak ve aracı kurumlar gerektirir. Hala modası geçmiş ve savurgan bir model üzerinde çalışır. Ancak şu anda gördüğümüz şey yeni nesil ev alıcılarının statükonun ötesinde başka çözümler aramaları. Bunun nedeni modası geçmiş işlem yöntemlerine olan güvenle ev satın almanın maliyetli ve uzun sürecine alışık olmayışlarıdır. Ayrıca yeni neslin mülk satın almak için kolaylaştırılmış, verimli ve hızlı bir çözüm istediği giderek daha açık hale geliyor. Aslında birçok kişi gayrimenkulün zaten birçok yönden dijital bir varlık gibi davrandığını savundu. Çünkü varlığın kendisinin mülkiyet ve sahiplik aktarımı için evraklar çoğu durumda zaten dijitalleştirilmiş durumda. Bugün sahip olduğunuz mülkleri internet üzerinden kontrol edebilirsiniz. NFT teknolojisinin gayrimenkulle entegrasyonu devam eden bir süreç ve özellikle menkul kıymetleştirme, düzenleme ve ortaya çıkabilecek diğer potansiyel yasal konular söz konusu olduğunda uygun uygulama kaçınılmaz olarak zaman ve çaba gerektirecektir. Ancak gayrimenkul endüstrisinin NFT'lere doğru kayması zaten gerçekleşiyor. Örneğin TechCrunch'ın kurucusu Michael Arrington NFT olarak ilk mülkü toplam 36 ETH'ye yani o zaman yaklaşık $93.000 sattı. Bu dijitalleştirme varlık transferlerinin verimliliğini artırarak ve sahiplerine mülkleri için zincir üzerinde doğrulanabilir sahiplik kanıtı sağlayarak NFT'lere gayrimenkul endüstrisine kolay bir yol sağlar. Böylelikle aracılardan, gereksiz işlemlerden, aracılara ve işlemlere bağlı bütün masraflardan da kurtulmuş olursunuz. 9. sırada moda NFT'leri var. Son bir yıl içinde karlı bir pazar kuran NFT'ler, dijital koleksiyonlarla Gucci, Louis Vuitton, Nike, Prada ve Adidas gibi moda markaları NFT ateşine yakalanıyor gibi görünüyor. Örneğin Gucci ve Louis Vuitton kısa süre önce NFT koleksiyonlarını satışlardan milyonlar kazandılar ve Louis Vuitton aktif olarak kendi NFT oyunu Louis üzerinde çalıştı. Dahası NFT'leri yüksek moda alanına uygulamak için oldukça mantıklı bir süreç var gibi görünüyor. Bunun nedeni modanın NFT'lerin dijital alanda ölümsüzleştirmeye ve bir pazar oluşturmaya yardımcı olabileceği mevsimsel ögeler ve koleksiyonlar üreten sürekli değişen dinamik bir endüstri olmasıdır. Metaverse ve moda NFT'leri Metaverse alanında da kullanılabiliyor. Bunun harika bir örneği Adidas'ın şu anda en önemli NFT projelerinden biri olan Bored Yacht Club'la ortaklık yaparak hayranları için benzersiz bir metal patlaması deneyi oluşturması ve blok zincir dünyasına girişini kutlamasıdır. Tüm bunların yutturmaca mı yoksa nihai devrim mi olduğu henüz görülmedi. Ancak NFT'lerin moda endüstrisinin içinde veya dışında olsun hem markalar hem de kültürel farkındalık için yapabilecekleri blok zincir ve NFT'lerin ana akım benimsenmesine ve çekiciliğine yönelik oldukça büyük bir başarıyı sembolize eder. Ve finansal NFT'ler. NFT'ler çok yönlü dijital orijinallik sertifikaları olduğundan bu blok zincir teknolojisiyle daha kolay aktarılabilir, doğrulanabilir ve birlikte çalışabilir olması avantajından yararlanacak her sektörde uygulanabileceği anlamına gelir. DeFi ve NFT'lerin iç içe geçmesi NFTFi adı verilen fungible olmayan belirteçler için yeni kullanım durumunun geliştirilmesine yol açmış. Bu ağ verimliliğini ve aktarılabilirlik kolaylığını artırmak için NFT'lere likidite sağlama belirteçleri, borç verme ve borç alma teminatı gibi DeFi varlıklarını görür. Bunun harika bir örneği likidite sağlama belirteçleri yayınlamaya başlayan Uniswap V3 protokolü tarafından öne sürülen finansal NFT'lerin benzersiz kullanımı olacaktır. Bunlar esasen piyasa yapıcılar tarafından sağlanan belirteçlerle ilgili iddialardır ve NFT'ler olarak temsil edilirler. Uniswap V3 şu anda 3.3 milyar doların üzerinde toplam değere sahipken DeFi NFT'leri için harika bir kullanım örneği. Uniswap'a paralel olarak NFTFi yavaş ve emin adımlarla daha geleneksel DeFi ekosistemine girmeye başlıyor ve ayrıca DeFi aşılı fonksiyonlar sunan NFT'ye özel platformların ve pazar yerlerinin yükselişine tanık oluyoruz. Bunlar arasında NFT teminatlaştırma, fraksiyonelleştirme, staking, ödünç verme ve NFT'lere karşı takaslanabilir belirteçleri ödünç alma ve hatta bazı yenilikçi NFT yield farm çözümleri yer almakta. Son zamanlarda NFTFi belki de hak ettiği ilgiyi toplamadı ve bu belki de değiştirilemeyen varlıkların menkul kıymetleşmesi etrafında dönen bir dizi yasal endişeden kaynaklanıyor olabilir. Menkul kıymet olarak kabul edilen NFT'ler kaçınılmaz olarak finans, DeFi ve blok zincir ekosisteminin geri kalanındaki kullanım durumlarının potansiyelini azaltacaktır.
NFT'lerin geleneksel finans dünyasına uygulanması yakın gelecekte gerçekleşmesini beklediğimiz bir şey. Aslında finansal NFT'ler sigortadan tahvillere ve benzersiz jeton sepetlerinden gerçek dünyadaki varlıklara kadar her şeyi içerebilir. NFT'lerin doğasında bulunan en son hizmet yapılarının yakın gelecekte gerçek dünyadaki finans şirketleri ve işletmeler tarafından kullanılabileceğine ve büyük olasılıkla yararlanılabileceğine inanıyoruz. NFT'lerden oluşan listemizin sonuna geldik. Bu incelemeyle sizlere NFT'lerin sadece birer resimden ibaret olmayacağını göstermeye çalıştık. Bugünlerde herkes tarafından konuşulan oldukça popüler bir konu. Tabii ki bu gündemde kalma durumu sonsuza kadar sürmeyecek olsa da NFT'lerin gerçekten neler yapabileceğini özetlemek ve alternatif yardımcı programlarını göstermenin yararlı olduğunu düşünüyoruz. Sadece koleksiyonlardan ve dijital sanattan çok daha öte kullanım amaçlarına sahip devrimsel bir teknoloji. Bunun nedeni NFT'lerin gelecekte dijital ekonomilerimizin evriminde etkili bir rol oynayacağına kesinlikle inanmamız. Ancak bunun yanında NFT teknolojisini entegre eden her protokolün başarılı olacağı garanti edilmez. NFT'leri sadece dijital sanat eseri olarak kullanan sistemlerin birçoğu gelecekte aramızda olmayacaklar ve birçok kişinin zor koşullarda kazandığı parasını da yanında götürecektir. Bu yüzden yatırım yaptığınız NFT projesinin hangi kullanım alanına sahip olduğuna lütfen dikkat edin. Aksi halde elinizde bir fotoğraf ve fonda hüzünlü bir şarkıyla kaybolan paralarınızın ardından gözyaşlarınızı da kaybedebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.